Herkese merhaba. Biraz ara verdik gibi ama olsun. Bu Silent Day'dir. Ogoh ogoh dedikleri işte demonları yani kötü ruhları, ballerin kovalaması falan derken yüz yüze konuşma imkanımız olmadı. Her neyse şöyle söyleyeyim. Bir kere herkesin bildiği gibi videoları destekleyin. Beğenin, yazın, yazdıklarınızın hepsini beğenin, beğenmeyin. Beni desteklesin ya da beni eleştirsin fark etmez. Hakaret, küfür olmadığı sürece cevap veriyorum. Bu ana kadar da kimsenin yazdığını silmedim. Mümkün olduğu kadar o yola da başvurmak istemiyorum. Gelelim asıl konuya. Biliyorsunuz bir Pinokyo dedim. Tabii bazıları Pinokyo'nun ne olduğunu da bilmiyor öyle ya. Okumadıysa, kitap okumayı bilmiyorsa, cahilse Pinokyo'yu herhalde hakaret falan diye aldı. Pinokyo bildiğiniz bir hikayenin, masalın kahramanıdır. Hatta kukladır, canlı da değildir. Ama masal bu ya, kukla da olsa konuşur. Konuşurken de, burnu da havuçtandır, onu da söyleyeyim. Kukladır ama yapılan burun da havuçtur. Konuşurken bazen yalan söyler. Yalan söylediği zaman o havuçtan olan burun uzar. Hani işte bu Pinokyo var ya, Pinokyo. İşte o. YouTube'da yalan söyleyince de Pinokyolaşıyor. Pinokyolaşabiliyorsunuz. Fark eden bir şey yok. Hele de bu yalanlarınız başkalarına zarar veriyorsa, başkalarının yanlış karar almasına sebep oluyorsa, maddi kayıplarına sebep olacaksa, yani o zaman bu çok daha önemli. Mutlaka teşhir edilmesi gerekir. Bir şey hatırlatmak istiyorum o şeye girmeden önce. YouTube dediğiniz, hani İngilizce deyimiyle public platform, herkese açık olan bir platform. Yani elinde bir telefonu ya da önünde bir tane laptopu, kompütürü ya da evinde akıllı bir televizyon olan herkesin girip ulaşıp istediği programı, istediği kişiyi seçip dinleme hakkı var. Niye? Çünkü bu YouTuber diye işte YouTube'a program içerik üretenler buradan para kazanıyor ve para kazanabilmek için de bir şeyler anlatması gerekir. Marifeti neyse. Yemek mi yapacak? Yemek aşçı mı? Yemek öğretiyor. Ne bileyim politikayla mı ilgileniyor? Politik tahliller yapıyor. Haberlerden bahsediyor. Günlük gelişmelerden bahsediyor. Vesaire hepinizin bildiği konu. Dolayısıyla hiç kimse bu platformda, YouTube platformunda korunaklı değildir. Tek şey korur, doğru olursunuz, dürüst olursunuz, bilmediğiniz konuya girmezsiniz, bildiğiniz konuyu doğru anlatırsınız, insanlara yalan söyleyip insanları yanlış yöne yönlendirmezsiniz ki zaten bu YouTube'un kendi kurallarına da aykırı. YouTube bunlar hepsini takip edebilir mi? Günü gününe birisi şikayet etmezse tespit edebilir mi? Edemez. Hele şimdi AI çağındayız ki yani artificial intelligence dedikleri yapay zeka çağındayız ki bütün algoritmayı onlar kontrol ediyor. Yani insanlardan çok o programlar kontrol ediyor. Onların da fazla akıl yürütme şeyi yoktur. Her şeyi bulur, birleştirir, yapar, sonuç alır, birbiriyle bağlantısını bulur. Ama akıl yürütme, mantık yürütme şeyi henüz yok. Yani şu şöyle olursa bu buraya gider, şuna uygundur, buna aykırıdır. O tür yorumlara girmez. Dolayısıyla insanların müdahalesi gerekir. Bu YouTube'da program yapan isterse bir sefer yapsın, isterse sadece 1 dakika yapsın, isterse her gün yapsın, yıllarca yapsın, saatlerce yapsın, herkes için geçerlidir. Burada anlaşalım. Bu bir. Şimdi gelelim bu işi gücü bırakıp kendisini teşhir ettim diye şerefsizlik yapan Pinokyo meselesine. Niye şerefsizlik yapan diyorum? Buyurun. Adam bana ne diyor? Ne yazıyor burada? Bu adi insanlar, kastettiği benim. Yüzleşeceğim. Merak etmeyin. Kime söylüyorsa, kim merak ediyorsa. Bunlar şerefin
şeref yoksunu ya da şereften yoksun, karşıma çıkmaktan aciz insanlar Bali'de yaşıyorlar ama ben gerekeni yapacağım. Eyvallah şerefli adam. Öyle ya, karşındakiler şerefsiz, aciz, karşına çıkamıyorlar. Ulan alçak, sen kimsin ki senin karşına çıkayım? Yok senin canın istedi diye ben işi gücü bırakıp sana randevu verip senin istediğin yere mi geleceğim? Sen kimsin ya? Kendini ne zannediyorsun? Bu adama bugüne kadar kimse herhalde bir şey hatırlatmamış. Oğlum, sen de şu sokaktaki diğer insanlardan birisin. Onlar kadar hakkın var, onlar kadar da sorumluluğun var. Yani kanunlar karşısında sorumluluğun da onlar kadar, hakların varsa o da onlar kadar. Özel biri değilsin. Bir özelliğin yok. Kendini bir yerlere koyma. Tanımadığın, bilmediğin insanlara şeref yoksunu, korkak, saklananlar, bir yerde göstereceğim. Deliğinde saklan. Ulan şimdi ağzından kaçıracağım, olmayacak. Delikte saklanan senin gibi olur. Anladın? Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Seni tanımam. Sen beni hiç tanımazsın. Ama senin hakkında biraz bir şeyler biliyorum. Niye biliyorum? Çünkü gittiğin her yerde iz bırakıyorsun. İyi izler mi bırakıyorsun? Yok. Anlatmadığın iş yok. Kazık atmadığın adam yok. Söylemediğin yalan yok. İnsanlar da konuşuyor. Senin videoların altına yazıyor. Geliyor benim videoların altına yazıyor. Ya bu bana şöyle yaptı diyor. Şunu da yaptı. Benim kanalımın e-mailine yazıyor. Abi diyor ben söylemek istemiyorum. Hani bir bakıma da gururuna yediremiyor. Bana şu kadar kazık attı, şunları bana aldırdı. Şu işi yaptırdı, bu kadar paramı götürdü. Ama ne yapayım? Benim kabahatim, benim aptallığım geçti. Yani iz bırakıyorsun derken bunları söylüyorum. İkinci bir iz. Senin bir videonda duydum. Acıdım. Allah sağlık şifa versin. Annen rahatsızmış. Ve görmek istiyorsun. Görmen gerektiğini. Göremediği için üzüldüğünü söylüyorsun. Samimi olarak söylüyorum. O kadının bir an önce şifaya kavuşmasını isterim. Çünkü onun bir kabahati yok ki senin gibi bir tane şerefsiz doğurdu diye. Ne bilsin sen böyle olacağını. Bebek doğurdum dedi. Ama bebek büyüdü. Böyle bir alçak oldu. Niye gidemiyorsun Almanya'ya? Niye? Efendim benim oturumumu iptal ettiler. Ben 5 sene gitmedim diyor. Lan karşında gerizekalım var. Sen bizim zekamızla alay mı ediyorsun? Oturumunu iptal eder. Yani gidip yeniden Almanya'ya yerleşmeyebilirsin. Yerleşmezsin, müsaade etmez. Ama Almanya'ya girişini niye yasakladı? He? Turist olarak niye gidemiyorsun? Ulan ailen orada. Alman konsolosluğuna şunu diyemiyor musun? Ya benim ailem orada ve hastam var. Annem rahatsız, gidip görüp ziyaret edip geleceğim. 10 gün, 15 gün, bir hafta, bir ay. Niye yapamıyorsun? Var bir pisliğin. Mutlaka vardır. Çünkü Almanya'da bu işler nasıl olduğunu ben de iyi kötü biliyorum. Almanya'da gördüm. Böyle senin gibi üfürenlerden değilim. Almanya'dan şartlı, pazarlıklı yurt dışı edilenleri de biliyorum. Ya hapis dediler, suçundan dolayı, yaptığın pislikten dolayı, ya da gideceksin, yasaklayacağız, bir daha buraya girmeyeceksin. Seç dediler, seçtiler. Onlardan biri olabilirsin. Bak olabilirsin demiyorum, diyorum, öylesin demiyorum. Ama öyle olduğuna çok benziyor. Çünkü elimde ispat yok. İspat ederim, gerekirse onu da bulur, o da sorun değil. Yani hangi şartlarda bir insan oturumu iptal edildikten sonra bir daha Almanya'ya girişi yasaklanır? Ben bunu istesem girer YouTube'dan da internetten de bulurum. Bulurum. Herkes bulur. Yani temiz bir adam değilsin, başkasına bok atma. Onu söyleyeyim. 2. İnsanları tehdit etme. Hele tanımadığın insanları hiç tehdit etme. Karşına ne çıkacağını bilemezsin. Karşına ne çıkacağını bilemezsin. Sen benim yaşıma bakıp, kendi yaşına bakıp, masıllarına bakıp, ben tabii yani iki zumzukta götürürüm. Bu işler öyle olmuyor yeğenim. Bu işler 2 zumzukla olmuyor.
Bu işlerin 50 türlü yolu var. Sen benim buradaki durumumu bilmiyorsun. Ben burada neyim? Ben senin gibi her bokumu anlatan bir adam değilim. Her videoda ben şöyle yaşıyorum, şurada oturuyorum, şurada dükkan açtım, eşim şurada, kayınpederim burada, çocuğum şurada, işte arabam burada, ne bileyim şu evi satın aldım, şu sokakta bu evi satın aldım. Yok, ben anlatmam. Gerek de yok ya, burası YouTube, ben burada kendi özel hayatımı anlatayım insanlara. En fazla söyleyeceğim şu, o da konuyla ilgili olduğu için o kadarını söylüyorum. Emekli vizesiyle geldim, eyvallah. Burada bu şekilde kalıyorum. Onu da herkes bilir. Çünkü gizleyeceğim bir şey yok orada. Çok da özel bir şey değil. Benim gibi 10 binlerce insan var emekli. Kitas'la burada yaşayan. İşte bir yer kiraladım, orada da oturuyorum. Oturduğum yerin ismi de şu anda Sanur. İkide bir bana Icon Valley diyorsun. İyi ki de Icon Valley'i görmüşsün. Vallahi iyi etmişsin. Bence sık sık ziyaret et. Güzel bir yerdir. Biraz belki medeniyet öğrenmişsin. Bir şey daha göstereyim. Ondan sonra seninle işim bitsin. Zırt pırt seninle konuşmayayım. Buyurun. Bana yazdıkları burada. Ne diyor bu adam? Dur bakayım. Yerini söyle. Sanur'da neredesin? Geleyim. Yüzüme söyle. Bugün gelebilirim. Bekliyorum. Cevap hadi. Cevap hadi. Yani konuşmayı da bilmiyor adam. Saygı yok ki. Öğrenmemiş ki. Medeniyet, saygı nedir? İnsanlarla nasıl konuşulur? Haliyle benim vereceğim cevap şu. Pardon, neyi bekliyorsun? Anlamadım. Yani, seni bekliyorum. Niye? Kim? Ben sana randevu mu verdim? Öyle bir şey de hatırlamıyorum. Ondan sonra İngilizceye çeviriyor aklı sıra. Hani olur ya, iş legal şeye dönerse, iş mahkemeye şuna buna dönerse şeydir olsun diye, yani anlasınlar biz neyi tartışıyoruz. Targeting me by showing my picture and mentioning my name in your video. Okay, gelelim buraya. Türkçesini söylüyorum. Benim resmimi gösterip, ismimi belirterek, ismimi anarak senin kendi videolarında beni hedef haline getiriyorsun. Bir dakika. Bu da diyor, it's a serious crime. Yani bu da ciddi bir suçtur. Peki, gelelim. Senin resmin şey mi, özel mi, gidip cebinden mi çaldın, evinden mi çaldın, bir yerden buldun da mı getirdin, yayınladın? Yok, YouTube'da sen yayınlıyorsun. Yani millet görsün diye kendin koyuyorsun. Öyle mi? Ha. İsmine gelince Allah'a çok şükür o boktan ismi anmadım, ağzımı kirletmedim. Hala daha bugüne kadar senin ismini söylemedim. Söylemem de. Ki söyleyebilirim. Yani yasal olarak bir engeli yok. Çünkü YouTube kanalı açmışsın, yayın yapıyorsun, kendini de gösteriyorsun, bütün sülaleni de gösteriyorsun, ismini de gösteriyorsun. Burada açıklanan ya da showing my picture and mentioning my name. Burada diyor ciddi bir suçtur. Neyin suçudur? Sen mi icat ettin? Yoksa Endonezya'nın ne derler? Ceza hukukunu sen mi yazdın? I am fully prepared in court or police station. Police station'ını geç. Gidiyorsan buyur git. Ha, mahkeme mi gidecek? Buyur git, seni durduran var be oğlum. Durduran mı var? Avukatın varmış. Anlatıyorsun, daha önce duydum işte. Git avukatına de ki adam birisi benim yalanlarımı ifşa etti. Ben rahatsız oluyorum. Aha da videosu. Anlatabildiğin kadar da anlat. Tercüme ettir. Şu bu, geç altyazısı var. Caption'ları var. Onlar da aptal değil, okurlar. Ama diyelim ki onu da göster. De ki ben bu adam mahkemeye vereceğim. Bak bakayım avukat sana ne diyecek. Diyecek, Mr. What is the case? What you complaining about? Yani konu ne? Sen hangi konuda şikayetçisin? Ha, ismimi söyledi. Gizli mi senin ismin? Gizli olan bilgiyi mi ifşa etti? Yok. Resmimi gösterdi. İsmini söylemedim de. Resmini gösterdim. Çünkü videoyu gösteriyorum. Videonun kapağını. Bu mu suç? Orada da bir şey çıkmaz. Sen de biliyorsun bunun böyle olmadığını. Ama aklın sıra o cüce aklınla, o fıkara aklınla karşındaki adamla aptal zannediyorsun kendin gibi. Ben iki tane laf edersem
tehdit edersen bunu korkutur. Bu da geri adım atar. Ben de işte bu işten bu şekilde sıyırmış olurum. Ondan sonra da millete zor atarım derim. Bak gördün mü benimle kimse uğraşamaz. Arkasına da demiş ki veremezsin zaten. Deliğinde saklan, delikte saklanan ancak senin gibi olur. Yer altında saklanan mahluklar. İnsanlara hakaret etme, edersen karşılığını alırsın. Bak sana ne diyorum, beni burada tehdit edeceğine, niye gidip de kendi avukatımda konuşup da eğer bir hakkın varsa bir dava açmıyorsun diye seni uyarıyorum. Yapmıyorsun. Niye? Çünkü yapacağım bir şey yok. Çünkü sen de biliyorsun ki bu işin şamatası. Karşımdakini korkutabilirsen aman ha bu taş kafayla bu çakalla, ben çakalı millet yanlış anlar şimdi, hayvan zanneder, yok. Onu bir anlatayım, o çakal hikayesi. Ben Ankara'da büyüdüm. Mahallede şey olurdu, bizim çocuklukta her mahallede herkesin o dönem tanıdığı benzer tipler vardır. 2-3 kişi bir araya gelirdi. İşte onu rahatsız eder, bunu rahatsız eder. Orada şamata yapar, burada şamata yapar. Ya da zayıf gördüğünün çocuğun önünü keser okula giderken, işte onunla uğraşır bilmem ne. Mahalleli herkes bunlara çakal derdi. Ankara çakalı. Çakal işte bunlar çakaldır. Ha sen o çakallardan birisin. Ama unuttuğum bir şey var. Sökmez. Sana burada açıktan herkesin önünde tekrar seni ikaz ediyorum. Diyorum ki bak daha önce ettim kaç kere. Bu işten vazgeç. Ha beni tehdit etmekten vazgeç anlamda söylemiyorum. İstiyorsan devam et. Karşılığını alırsın, cezasını da alırsın. Ya da mükafatını alacaksan onu da alırsın. O senin bileceğin iş. Yap. Ama milleti kandırmaktan vazgeç. 250 dolara ev kiralayacağım diye hesap yapıyorsun. Yap, aldın. Aha, turist dolu Bali'de. Bul bir adamı. 250 dolar ucuz bir fiyattır. Emin olun Bali'de, bunu herkese söylüyorum. Bir oda bir salon, bir ev, ki sen 2 oda diyorsun. Bir ev, hele dayalı döşeliyse içinde işte yatağı, buzdolabı, televizyon varsa 250 dolara çok ucuzdur. Ayda 250 dolara. Çok ucuz. Niye millet kiralamıyor da ta Türkiye'den alıp kandırmaya çalışıyorsun? Çünkü Allah'ın siktir ettiği yerde gittin 50 dolara kiraladın yerli Bali'den, boyadın işte 2-3 şey koydun, 250 dolara kaptırırsan bu kadar karım olur. Yap, ona da itirazım yok. Yap, Allah daha çok versin. Kabul eden, orada yaşamak isteyen birilerini bulursan ver. İyi de bunun için milletle kavga etmene gerek var mı? Zaten elinden ya 2 tane de ya 1 tane de bu. Kendi videolarından, senin videolarından benim çıkarttım. Ha bir de oda yapmışım bir evi. İşte delik, birkaç tane delik. Ortak tuvalet, ortak mutfak, ortak duş. Orada 150 dolara veriyormuşum. Buyur ver. Kimse ilgilendirmez. Beni hiç ilgilendirmez. Ama bunun için niye milletle kavga ediyorsun? Niye bunun için ta Türkiye'den emekli maaşıyla zar zor geçinemeyen, sürünen adamlara kandırmaya çalışıyorsun? Gelin 5500 işte 150 dolar yapıyor 5500. 550 dolara yaşamak. Kampanya açmış. İnsanlara yardım ediyor, iyiliksever. Olmaz. Yapamazsın, yaptırmazlar. Ben yaptırmam. Başkasını bilmem. Ben senin bu tür açıklarını buldukça üstüne vururum. Bir videonda gene söylüyorsun. Millete yalan söylüyorsun. Adam diyor ki işte abi orada tarla, yer, arsa, ev alabilir miyiz? Freehold title. Adam açıkça sormuş sana freehold. Kendin anlatıyorsun, diyorsun ki eğer burada şirket kurarsanız freehold title alabilirsiniz. Ne alırsınız? Hangi kanuna göre alıyorsun? Ya sen Endonezya kanunlarını mı değiştirdin? Endonezya kanunları çok net bir şekilde diyor ki freehold title exclusively belong to citizen. Ne demek? Freehold title özel olarak, yani sadece özel değil, sadece vatandaşlara verilebilecek bir tapudur. Ha gelip biri burada vatandaş olursa eyvallah alır. Olmayacağına göre
Nasıl freehold title dağıtıyorsun sen millete? Ya milleti niye kandırıyorsun? Niye kandırıyorsun? Kampanya değil, 100 tane kampanyan olsa alamazsın. Uzun zamanlı kiralarsın. Ama kiralama demiyorsun ki, freehold title diyorsun. Yalanın burada. Sahtekarlığın burada. De ki, abi ne farkı var ya, 80 yıl, 90 yıl bir ömürdür zaten o kadar kiralayabiliyorsun. İş yaparsan, para kazanırsan. Eyvallah, ben de seni destekleyeyim. Diyeyim ki bu çakal doğru söylüyor. Tamam, başka da çakallık yapıyor ama burada söylediği doğru. Çünkü ben doğruya doğru derim. Hatırla, bir yerde ben senin o 150, işte 550 ve 250 dolar, 550 bin lirayı bir yıl diye yazmışım. Söylemişim ya da bahsetmişim. Fark ettiğim ben düzelttim. Dedim ki haklısın, ben yanlış söylemişim. Sen bir ay diyorsun. Yani ben hatamı düzeltmekten çekinecek bir adam değilim. Niye? Çünkü kendime güvenim var. Ben yalan söylemem, ben adam kandırmam, bunun için bir çabam olmaz, böyle bir menfaat peşinde değilim. Niye söylemeyeyim ki? Hata yaptıysam hata yaptım, eyvallah. Ama yapmadığım, haklı olduğum konuda da senin feriştahın gelse bana geri adım attıramaz, beni korkutamaz, beni tehdit edemez. Ederse vallahi keyfim bilir. O işler öyle o kadar basit değil. Şimdiye kadar kimlere korkuttun, geri çek bilmiyorum. Şimdiye kadar kimlere tehditle, şamatayla, şundan bundan etki yaptın onu da bilmiyorum. Ama onlardan biri değilim. Bak onu söyleyeyim. Ben onlardan biri değilim. Yapamazsın. Yapamazsın. Yaparsan o dediğin şeyler var, yediririm sana ama ağzından değil. Çıkıştan. Anladın? Şimdilik bu kadar söyleyeyim ben. Bu adamla daha fazla uğraşacak halim yok. Yeter lan. Nedir? Her açtığımda yazan bu. Kendisi yetmedi, birkaç tane de fino bulmuş. Ben onları sanki bilmiyormuşum gibi davranıyorum. Ya copy paste yapmış kardeşim. Birisi bir yazı yazmış bir isimle. Bir altındaki, bir önceki yazı onun copy paste'ı. İsmi değişik. Karşında aptal yok. Siz bu yollardan daha gelirken, bu işleri öğrenirken ben onları unuttum. Ben dönüyordum. Sen ne zannediyorsun? Kimle uğraştığını zannediyorsun? Buyur. Bali, sanki Bali'nin şeyi, muhtarı. Muhtar olsa gene iyi. Muhtar nedir? Şu. Bali'nin ağası, her şey ondan soruyor. Bali onun emri altında. Lan Bali'de yaşıyorsan, kendi evinde yaşıyorsun, kendi hayatını yaşıyorsun. Neyse odur. Millete ne? Yani ne yapmaya çalışıyorsun? Ya çok uzattım lüzumsuz konuyu. Aslında şundan bahsedecektim. Bundan bahsedeceğim. Ogo dedikleri aynı 29'daki Simon Bey yani Balililerin eve kilitlendiği, çıkmadığı, inançları geleceği budur. Bunları korup, teşrif korup götürüp denize atıyorlar. Ondan sonra da ertesi gün sabah 6'dan 24 saat bir sonraki gün 6'ya kadar çalışmak yok, ışık yakmak yok, ateş yakmak yok, sokağa çıkmak yok, havaalanı kapalı, uçak yok, araba yok. Yani şehrin terk edildiği imajını vermeye çalışan bir inanç, ilim geleneği. Çok eski bir gelenek. Aslında bunu anlatacaktım ama artık bunu bir başka zaman kültürel geçmişiyle, tarihi geçmişiyle detay. Çünkü bir yeri tanımanın bir şeyde bir tarafı da budur. İnsanların kültürünü, insanların yaşam biçimini, inançlarını, neyin önemli olup olmadığını bilip tanımak lazım. Ben uğraşıyorum, elimden geldiği kadar uğraşıyorum. Bir soru sorayım, bu da seyredenlere, biraz geç oldu belki ama buraya kadar seyrettilerse. Arkadaşlar şu Bali'ye gelmekle ilgilenen, yani içlerinden ben Bali'ye gidebilir miyim, gidersem ne olur, ev alabilir miyim, iş kurabilir miyim, bilmem ne yapabilir miyim, işte şu vizeyle gelebilir miyim diyen, araştıran insanlara söylüyorum. Arkadaşlar siz niçin Bali'ye gelmek istiyorsunuz? Niçin? Ne için?
Tatil mi yapmak istiyorsunuz? Yani Bali güzel bir ada, işte denizi güzel, yeşilliği güzel falan filan. Eyvallah, gideyim göreyim. Buyurun, gelin. Bunun koşulları belli. Vizedir, turist vizesi. 1 aydan tut, 2 aydan tut, uzatarak 6 aya kadar zaten turist vizesi alabilirsiniz. Bu sizin hakkınız. Ha yok, İş mi yapacaksınız? Onlara diyecek bir şeyim yok. Çünkü onlar parası vardır ya da olduğuna inanıyordur kimisi. Kimisinin vardır. Kimisi de evini satmışlar, arabasını satmış. Hem de 50-60 bin dolar, 70 bin dolar para vardır. Yani param var, gider Bali'de ben bunu 3-500 bin yaparım diye hayal kuranlar vardır. Onlara da diyecek bir şeyim yok. Da bu hani azıcık parası olan ya emekli maaşının üstüne biraz 3-5 kuruş başka geliri vardır, ne bileyim evini kiraya vermiştir oradan. Hani vardır kiraya verecek bir evi, oradan 3-5 kuruşu geliyordur falan filan. Ya da eşinden, dostundan ya da birikintisi vardır diyelim, daha önce biriktirmiş. Ben bununla Bali'de onlara soruyorum. Siz Bali'de ne arıyorsunuz? Sadece bir ev tutup, içinde oturup, yiyeceklerinizi satın alıp, yiyip, orada yatıp, kalıp, yaşamayı mı düşünüyorsunuz? Gelmeyin buraya o zaman arkadaş. Gelmeyin. Çünkü bu bir hayat değil ki Bali'de. Yani bunu Türkiye'nin herhangi bir yerine yapabilirsiniz. Ya da Asya'nın herhangi bir yerine yapabilirsiniz. Ki kaldı ki Bali, Asya'nın diğer ülkelerine göre daha pahalı bir yer, daha zor yaşanan bir yer. Niye? Turizme ayrılmış bölgesi vardır. Turizmin yığıldığı yerler vardır. Dolayısıyla fiyatlar yükseliyor turistlere. Git Tayland'ın neresinden ev tutarsan tut, turist gibi değil, normal orada yaşayan adam gibi ev tutabilirsin. Çünkü oradaki evler turizme açılmış, turizme ayrılmış, turizm bölgesi diye özel belirlenmiş bir yer yok. Oteller hariç tabii. Oteller, resortlar hariç onlar turizme yönelik. Elbette fiyatı da ona göre olacak. Yani demek istediğim, önce şu soruyu sorun. Yani bu param yeter mi, yetmez mi, burada geçinebilir miyim, geçinemezden önce ben neden Bali'ye gitmek istiyorum? Gittiğim zaman daha güzel bir hayat mı yaşayacağım? Ha, daha güzel bir hayat yaşayacağına ikna olduysan buyur gel, başımızın üzerine yeri var. Haberimiz olursa bir çay kahvede yani beraber içeriz, ısmarlarız, sorun değil. İyi de olur. Ama zoruna geçinen, ya işte 250 dolara ev kiralayabilirim. Eyvallah. 250 dolar bir ayda kiraya verdim. Bunun karşılığı 9.000 liradır biliyorsunuz. 250 doların karşılığı. Geçinmek için bir ay işte kira hariç 1000 dolara geçtiririm. Geçinirsin. Evet. Ama nasıl geçinirsin? Çok fazla dışarıya gitmezsin. Motosiklet kiralamazsın. Araba kiralamazsın. Yani her yere de yürüyecek halin yok. Az bir yerlere gidersin. Yemek evde yaparsın. Dışarıda yememeye çalışırsın daha ucuza getirmek için, geçinirsin. Ama bu Bali'nin özelliklerinden faydalanma biçiminde bir yaşam değil. Onu demeye çalışıyorum. Kardeşim ben şurada oturduğum zaman eğer kendimi tembel hissettim, yemek yapmak istemiyorum, açıp da Grab'den bana şu yemeğe getir diyemiyorsam, ki onun maliyetini biliyorum, diyemiyorsam ben niye burada o zaman kendi yaşadığım evi, ülkeyi terk edip buraya geleyim ki? Ha diyebiliyorsam diyorum ki ben bunu daha önce belki yapamazdım. Ya da bazıları yapar, bazıları yapamaz. Ha burada böyle bir lüksüm var ya. Ya da gidip bir restoranda güzel bir yemek yediğim zaman işte diyelim ki 15-20 dolara çıkamıyorsam, 30 dolara çıkamıyorsam niye geleyim ben Bali'ye? Yani bu soruları sorun. Bu soruların cevabını bilirseniz zaten gelip gelmemeye konusunda karar vermeniz çok kolay olur. Çünkü paranızı bilirsiniz, gelirinizi bilirsiniz. Şu ana kadarki hayat tarzınızı zaten biliyorsunuz. Ha, daha iyi bir hayat tarzına sahip olabilir miyim? Sorusunun cevabı evetse, why not? Niye olmasın? Gel, yaşa. Çünkü daha iyi yaşayacaksın. Daha çok eğleneceksin, daha rahat edeceksin. Dost, arkadaş, ahbap bulacaksın. Tabii dil biliyorsan. Bir de o var yani dil. Ben hatırlıyorum birisi motosiklet alıyor. Adını söylemeyeyim. How much money this? Mesela orada adam diyebilir ki no money there. Şimdi how much money this? Bu
Ne kadar para bu? Bu para ne kadar? Orada para yok ki. Güya motorun fiyatını soruyor. Yani bu motosikletin fiyatı nedir? Yani öyle olur. O da işe yarar. Yani çok iyi olmaz ama idare eder. Her neyse çok daha fazla uzatmayın. Konuyu biliyorsunuz, öyle diyeyim. Destek olun, yazın, çizin, soru sorun. Ben severim. Bir konuda bildiklerimi anlatmayı, zaten bilmiyorsam hiç konuşmam, söylerim. Çok direkt söylerim. Benim valla o konuda benim bilgim yok. Ya da yeterince bilgim yok. Dolayısıyla ben oraya girmem. Onu şuradan araştırın, buradan araştırın derim, çıkarım. Ha, bildiğim bir konuysa hiç çekinmeden anlatırım. Bildiğimde iyi anlattığıma inanıyorum. Eğer bir konuyu biliyorsam o bildiğimi de iyi anlattığıma inanıyorum. Adım biraz da ölmüş olayım. Şimdilik hoşça kalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Ha, bu arada kanal, ben 6 ay hedef koymuştum başlarken. 6 ay sonra eğer bütün basamakları geçip de monetize olur mu? Yani YouTube partner programa girerse işi başardım demektir diye düşünüyordum. 6 ayda olmadan o iş bitti. Herkese çok teşekkür ederim bunun için. Elbette destek ve dayanışmayla bu iş oldu. Üye olanların sayesinde, videoları seyredenlerin sayesinde oldu. Bundan sonrası bakacağız. Belki hiç aklınıza gelmeyen daha değişik videolar çıkarım karşınıza. Şimdi bir şey söylemeyeyim çünkü söylediğim sözü tutmazsam da ayıp olur. Hoşça kalın. Görüşmek üzere. Bak.